Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça altında kalmasıyla değer kaybeden dolar kayıplarını haftanın ilk işlem gününde telafi ettiğini görüyoruz. Türkiye ülke risk primi uzun bir aranın ardından tekrardan 400 baz puan seviyesinin altında 388 seviyesinden işlem görürken bu hafta yurt içi piyasalar Ramazan bayramı nedeniyle tatil havasına geçecekken Amerika Birleşik Devletleri TÜFE endeksini de yakından takip ediyorum. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede 8,30 ve 8,35 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,25 ve 8,18 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden çok düşük gelmesiyle birlikte Euro'da sert yükselişlerin ardından paritede toparlanmanın yaşandığını gördük. Kurda yatay seyir hakim olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu Mayıs ayı toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gidilmezken Cuma günü açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası para politikası duyurusu Euro için önemini koruyor. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,08 ve 10,15 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10 Türk lirası ve 9,95 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Euro bölgesi güven endeksinde son 3 yılın en yüksek seviyesini görürken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirileri 1,46 seviyesinden seyrine devam ettiğini görürken dolar endeksi de 90 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Euro bölgesi için bu hafta Avrupa Merkez Bankası para politikası duyurusunu yakından takip ederken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1,2165 ve 1,2195 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1,2125 ve 1,21 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Brent petrol 70 dolar seviyesini aşmakta güçlük çekerken Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'deki toparlanma artan enerji ihtiyacı çerçevesinde petrol için olumlu bir gelişme olarak kayda geçerken Hindistan'daki artan vakalar yukarı yönlü hareketleri de baskılıyor. Bu hafta açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları Brent petrolün de seyri açısından önemini korurken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yatay hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 68,40 ve 69 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 67 dolar ve 66,60
60 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altındaki yukarı yönlü momentum devam ederken tarım dışı istihdam verisinin beklentinin bir hayli altında gelmesiyle hareketini hızlandıran ons altında 1800 dolar seviyesinin aşılması önemini koruyor. Bu hafta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi ons altının seyir açısından önemini korurken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1850 ve 1855 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1830 ve 1825 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise döviz kurunda yukarı yönlü hareketin devam etmesi gram altındaki yukarı yönlü hareketi de destekliyor. Dolar endeksindeki görülen geri çekilme ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinin tekrardan 1,60 seviyesine ulaşması baskıyı da artırıyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 495 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası bir aşağı yönlü hareketin oluşması durumunda ise 485 ve 480 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Pound dolar paritesi 1,40 seviyesinin kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerini kuvvetlendirdiğini görüyoruz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeniden açılma sürecindeki ikinci aşamayı açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İngiltere Merkez Bankası toplantısında faiz oranında değişikliğe gidilmezken ekonomik toparlanmanın hızlanması nedeniyle haftalık 4,4 milyar sterlin olan acil varlık alım programını 3,4 milyar sterline geri çekti. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda pozitif görünümünü sürdüren paritede olası satış baskılarının gelmesi halinde 1,41 ve 1,4075 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Yukarı yönlü bir seyrin sürmesi durumunda ise 1,4145 ve 1,4180 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Dolar yen paritesinde ise İngiltere hükümeti günde 1 milyon kişiyi aşılayacaklarını belirtirken koronavirüse karşı o hali 31 Mayıs'a kadar uzattı. Japonya Merkez Bankası Mart ayı toplantı tutanaklarında yetkililerin faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde düşük tutmaya odaklanma ihtiyacı konusunda anlaştıklarını söyleyebilirim. Aşılamanın başlaması olumlu bir işaret olduğunu öne sürerken pandemiyle ilgili yaşanılan gelişmelere de dikkat çekildi. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda
yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğim paritede 109,30 ve 109,80 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,30 ve 107,60 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Baby, you should